Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda hazırlamış olduğumuz motiflerimizle bluz çalışması yapacağız. Motif anlatımımız sayfamızda mevcut. Şimdi ben bu motiflerimi beyaz renk ipimle şöyle Gazal'ın Baby Cotton beyaz renk ipini kullanıyorum. 2 numara tığ kullanıyorum ve motiflerimi birleştirip bluz şeklini nasıl verdiğimizi, yaptığımız bluzun aşamalarını sizinle paylaşacağız. Videomuza artık başlayabiliriz. Şimdi ben böyle motiflerimin renklerini sıralamayı kendi istediğim şekilde yaptım. Yani örnekteki şekilde yaptım. Siz tabii yine renkleri değiştirebilirsiniz. Sıralamayı yine istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde yani motif yerleştirirken mantık şu şekilde çapraz şekilde yerleştirdim ben. Siz de yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Zaten son halini böyle detaylı bir şekilde sayfamızda, Instagram hesabımızda da görebilirsiniz. Sormak istediğiniz ya da anlatımınızı istediğiniz farklı bir model varsa bunun için de bize yorumlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi ben motifimi birleştirmeye başlayacağım. Önce köşeden başlıyorum ben. Motifimin hemen köşe kısmından şöyle beyaz ipimi açıyorum. Ve hemen şöyle köşe kısmından beyaz ipimle geçmeye başlayacağım. Ben ipleri biraz fark etmişsinizdir. Biraz paylı bırakıyorum işlemleri yaparken. Çünkü daha sonra temizlemesi benim için daha kolay oluyor. Şimdi şöyle köşemizden tığımızı geçiriyoruz. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çekiyorum. İlk başlangıcımda aynı boşluğun içerisine normalde motifimizi yaparken etrafında trabzan yapmıştık. Biz şimdi bunu 3 kere de çıkış şeklinde yapacağız bütün beyazları. Yani şu şekilde ipimizi dolayıp aynı yere battık. 1, 2 ve 3. Köşeyi yaparken motifte 2 zincir kullanmıştık. Burada 4 tane zincir kullanacağım. Ve yine aynı yere 3 de çıkmalı 2 tane trabzan. Şimdi motifin bu köşelerde birer tane zincir kullanmıştık. Beyazla yaparken 2 tane zincir atıyorum. Yine aynı boşluğun içerisine şöyle 2 tane 3 de çıkmalı trabzan. Tekrar bir kere daha göstereyim. Yine 2 zincir koyuyorum araya ve şöyle 3 de çıkmalı trabzan. Şimdi bunu yine araya 2 zincir, şu boşluğa 2 tane yine aynı şekilde 3 de çıkmalı trabzan, köşelerde araya 4 zincir. Bu şekilde şimdi bu motifimi tamamlayıp motifimi birleştirmesini nasıl yapıyorum ona geçelim. Şöyle motifimizin 3 tarafını da aynı işlemlerle devam ettim. İkinci motifi nasıl birleştiriyorum onu göstereceğim. Şurada köşede sadece 2 tane normal üçlü trabzanımı yaptım. Arada biliyorsunuz 4 zincir kullanıyorduk ya. Şimdi birleştirirken 2 tane zincir çekeceğim. 1, 2. İpimi doluyorum. Şu ön kısmını çeviriyorum. Birleştireceğim motifin de ön kısmı yani şöyle birbirlerinin zıttı bakacak şekilde tutuyorum ve aynı köşeden hemen yine 3'te çıkmalı 1, 2 ve 3'te çıkmalı trabzan. Tekrar köşede yine 1, 2 ve 3'te çıkmalı trabzan. Araya bir zincir çekiyorum. Şurada görmüş olduğunuz ilk boşluğumuzdan şöyle ipimi alıp hemen birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi dolayıp hemen sıradaki boşluğa 2 tane 3'te çıkmalı trabzan. Bu şekilde birleştirme işlemime devam ediyorum. Yine hemen sıradaki boşluğumdan ipimi alıp birleştiriyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve yine sıradaki boşluktan devam ediyorum. Şöyle bu şekilde birleştirme işlemime devam ediyorum.
Şimdi köşeye geldik. Bu köşede birleştirmede yine boşluğumuzun içerisine 2 tane trabzanımı yapıyorum. 3 de çıkmalı. 1, 2 ve 3. Şöyle araya 2 zincir çekiyorum. Hemen gördüğünüz gibi ilk köşeden şöyle boşluktan tığımı geçirip ipi birleştiriyorum. 1, 2 zincirimi çekiyorum ve hemen şuraya tekrar bir ikili trabzan daha. Bakın gördüğünüz gibi motifimizi bu şekilde birleştirmiş olduk. Burada yarım yaptık köşemizi. Çünkü daha sonra etrafından geçerken tamamlayacağız zaten. Bunu birkaç aşama sonra göreceksiniz. Şimdi buradan yine aynı şekilde trabzanlarımızı yapalım. Yine şurada köşede yarım yani 2 tane normal 3'te çıkmalı trabzanımızı yaptıktan sonra bir kere daha birleştirme işlemini yapalım. Videomuza bu aşamayla devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi yine trabzanlarımızı yaptık. Tekrar birleştirme yerine geldik. 2 tane 3'te çıkmalı trabzanımızı yaptık. Araya 1 ve 2 zincir çekiyoruz. İpimizi dolayıp tekrar sıradaki rengimizi alıyoruz. Yine aynı şekilde şu gördüğünüz yüz kısımları yani düz kısımlarını şöyle zıttı şekilde bakıyor. Ve köşeden hemen tığımızı geçirip ipimizi alıyoruz ve trabzanımızı yapıyoruz. Bir adet daha yapıyoruz ve birleştirdik. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Hemen şurada ilk birleştirme kısmımız boşluğumuza batıp ipimizi aldık. 1 ve 2. Tekrar hemen sıradaki boşluğumuza 2 tane trabzan, bir zincir, hemen yandaki boşluğa 1, 2 zincirimizi birleştirdikten sonra aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde şimdi toplam 8 tane motif birleştirmişiz. 8 tane motifi birleştirdikten sonra tabi bu yine istediğiniz gibi genişliğini ayarlayabilirsiniz. Sıralamaya geçeceğiz. Yani şuraya kadar, şu motifimize kadar, şuradaki motifimize kadar aynı şekilde birleştirme işlemine devam ediyoruz. Ben bir tane daha şu şeyi göstereyim hemen size, tekrar şu köşe kısımlarını üstte birleştirmeyi. Daha sonra çevresinden yine aynı şekilde trabzanlarımızla geçiş yapacağız. Ve ikinci sıramıza nasıl geçtiğimizi sırayla göreceğiz. Yine gördüğünüz gibi geldik köşemize. Hemen köşeleri nasıl birleştiriyoruz? Şurada bir kere daha görelim. 2 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Araya 4 zincir çekiyorduk ya, birleştirirken yarısı 2. Tekrar hemen köşeden geçiyoruz. Ve 3, 4. 4'e tamamladık. Ve burada yine trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi şöyle motifimizi birleştirmiş olduk. Bu şekilde biz şu sırada 8 tane motifimizi toplam birleştirelim ve diğer kısma geçelim. Şimdi 8 tane motifimi aynı işlemleri yaparak birleştirdim. Gördüğünüz gibi sonuncuyu da ekledim. Sonuncuyu yaptıktan sonra etrafını tamamlıyoruz. Onu da yine trabzanlarımızı yapmaya devam ederek köşemizi tamamlıyoruz. Artık 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar trabzanımızı yapıyoruz. 3 de çıkmalı trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi köşeyi tamamladık. Şöyle 2 tane zincirimizi çektik. Sıradaki boşluklarımıza ikişer tane 3 de çıkmalı trabzanımız. Daha sonra şöyle sıramızı tamamladıktan sonra
şuradaki köşe yapma işlemini göstereceğim size. Tekrar hani tamamlamayı yarım yapmıştık ya. Siparişlere yetişemiyoruz da. Müthiş. Sevgili küçük kardeşim sonunda turnayı gözünden vurdu. Burada köşemizi tamamlıyoruz. 2 tane trabzan yapmıştık ya. Onu şöyle 4'e tamamlayıp araya 2 tane zincir çekiyoruz. Neden? Çünkü burayı yaparken hatırlıyor musunuz? 2 tane çekmiştik. 4'e de tamamlamış oluyoruz. Ve motifimizin şöyle gördüğünüz gibi köşeleri tamamlanmış oldu. Burada hemen yanındakine geçerken köşemizin hani yarısını yapmıştık. 2 tane zincirimiz zaten var. Tekrar yine 1-2 zincir çekiyoruz ve 2 tane üçlü trabzanımızı atıp kenarımızı da tamamlamış oluyoruz. Aynı burada yaptığımız işlemleri burada sıra sonuna kadar yapacağız ve ikinci motifi, yani şu ikinci sırayı nasıl eklediğimizi sıradaki videomuzla devam ederek hep birlikte tekrar edeceğiz. Son yeri birleştirirken de şöyle ilk zincirimizin tepesine batıyoruz. Şuradan şöyle ipimizi geçirip bir zincir atıyoruz ve buradaki işlemimiz bitiyor. Yani bu sırayı hazırlamış oluyoruz birleştirmek için. Gördüğünüz gibi şöyle etrafını da geçmiş olduk. Şimdi şu motifimizi birleştireceğiz. Bu motifi de ilk hani şurada ilk motifimizi hazırlıyorduk ya, pardon, şurada ilk motifimizi hazırlarkenki gibi yine bir kısmını örüyoruz. Şöyle, yani şurasını hazırlıyoruz. Daha sonra burada şöyle yapacağız. Bu hep birleştirirken olacak. Yani sadece şu köşeyi ilk hazırlayacağız. Daha sonra buradan itibaren birleştirmeye başlayacağız. Şimdi şöyle gösterelim. Yine hemen ilk köşemizi yaptık. Aralara yine 2'şer tane trabzanlarımızı yaptık. Yine yarım şöyle köşemizi yapıp araya 2 zincir çekiyoruz. Motifimizi şurada hemen şöyle ipimizi de kapayalım. Hemen şuradaki köşeden tığımızı geçiriyoruz ve birleştiriyoruz. 1-2 zincir çekiyoruz ve köşemizi tamamlıyoruz. 2 tane trabzan. Sonra bir zincir çekiyoruz. Hemen şu gördüğünüz ilk boşluğumuza, sıradaki boşluğumuza batıp ipimizi alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve yine köşelerimizi tamamlıyoruz. Şöyle bir zincir çektik ve şurayı göstereyim size. Bakın, köşeyi birleştirmiş olduk. Şöyle. Köşeyi birleştirdik. Şimdi şuradaki şu aradakini yapıp şu iki yere köşeyi nasıl birleştiriyoruz? Orayı göstereyim. Şu aralardaki trabzanlarımızı yaptık. En son boşluğu tamamladık. Yine köşede ipimizi alıp önce 2 tane trabzanımızı yapacağız. Daha sonra 2 zincirimizi çekiyoruz ve şu köşeye, yani şu lacivert olanın köşesine batıyoruz. İlkinde birleştirmemiz sadece bu köşeye batarak oluyor. 1 ve 2 tane zincirimizi çekip birleştirdik. Köşemizi tamamlıyoruz. Ve sıramızı tamamlayalım. Yine yarım trabzanla birleştirmemizi yapacağız. Ve ben size şurayı göstereceğim. Çok uzatıp da sıkılmanızı da istemiyorum. Burayı yapıyoruz. Yandan birleştirip tam şu orta noktadaki birleştirmeyi göstereceğim. Şuradaki birleştirme işlemimizi yine aynı şekilde yaptık. Şu orta kısmı göstereceğim size.
Hemen birleştirmemize devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum ve köşedeki ilk trabzanlarımı yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Sırayla ilk olarak şu gördüğünüz mavinin köşesine birleştireceğim. Daha sonra da pembeye. O da şu şekilde mavinin köşesinden tığımı geçirip ipimi aldım. Bir zincir çektim. Hemen pembeye de bir aldım ve zincirimi çektim. 1 2. Aynı köşeyi şu anda da tamamlıyorum. Şu şekilde orta kısmı da birleştirmiş olduk. Bu şekilde. Şimdi yine birleştirme işlemine devam ediyorum. Hep aynı işlemi yapacağız bundan sonra. Hemen yanındaki boşluğa ipimi geçirip tığımla bir zincirimi çekiyorum ve sırayla trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Şimdi bu şekilde birleştirmelerimizi yapacağız. Birleştirmemizi yaparken şimdi buraya kadar yine trabzan yapmaya devam edeceğiz ya. Şu köşemizle pembenin köşesini birleştireceğiz. Daha sonra tekrar yine bir motifimizi ekleyeceğiz. Orta kısımda yine iki sarının köşelerinden ve yine burada aynı işlemi yapacağız. Yani bu şekilde birleştirmeye devam edeceğiz. Herhangi bir sorunuz olursa ya da anlaşılmayan bir yer olursa yorum kısmından ya da Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi ben bu işlemin hepsini arka kısım için yaptım. Ön kısımda bir V kısmı olacağı için sadece şu dört motifimin olduğu yeri boş bıraktım. Burada bir yarım motif yapacağım. Aynı işlemleri şimdi o V kısmına kadar olan kısımlarda yapalım. Hem yarım motifi göstereyim size hem de son aşamaları göstereyim. Ve bluzumuzu bitirmeyi artık yavaştan geçelim. Modelimizin iki parçasını da hazırladık. Ön parçanın bahsettiğimiz gibi birleştirmelerini yaptık. Şurada yarım bir motifimiz var. Yarım motifimizi de aynı birleştirme işlemiyle yaptık. Şimdi ben size bir yarım motifi nasıl yaptığımı göstereceğim. Yine hani bu motifin yapımını görmek isteyenler için. Hatta şöyle şunu çekelim. Şurada şu şekilde yarım motifimiz dursun. Yarım motifimizin başlangıcında orta kısımda 8 tane üçlüde çıkardığımız trabzan yapıyorduk ya, 4 tane yapacağız. Şimdi şöyle sihirli halkamızın içerisine 4 tane zincir çekeceğiz. 4 zincir çekiyoruz. Daha sonra aynı boşluğun içerisinden 1, 2 ve 3'te çıkmalı trabzan yaptık. Sonra bir zincir çektik. Tekrar bir trabzan daha. Şurayı yapalım. Tekrar bir trabzan daha yapıyoruz. Ve araya bir zincirle bir trabzan daha. Şimdi şuraya bir zincir çekiyoruz ve bu ilk orta kısmı bitirmiş oluyoruz. Daha sonra şu sihirli halkamızı da kapatıyoruz. İkinci rengimizle modelimize devam ediyoruz. Evet, ikinci rengimizle başlıyoruz. Yine ilk boşluğumuza şöyle ikinci rengimizle 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik. Daha sonra aynı boşluğun içerisine normal bir trabzan daha. Sonra araya bir zincir. Şöyle netliğimizi de ayarlayalım. Ve yanındaki boşluğun içerisine köşe yapıyoruz. Normal trabzanımızla, 2'de çıkardığımız trabzanımızla şöyle araya 2 zincir. Yine aynı boşluğun içerisine 2 trabzan daha. Daha sonra tekrar bir zincir çekiyoruz. 1,
trabzan daha yapıyoruz şuraya. Şöyle. Araya bir zincir çekiyoruz ve şuraya bir köşe daha. Şöyle şurada göstereyim. Bakın. Aynı işlemler. Bir trabzanımız, yani bir trabzan diyorum. 2 tane trabzan yapıyoruz. Yani araya bir zincir, köşe yapıyoruz. Araya bir zincir, bir trabzan yeri, araya bir zincir, şöyle bir köşe daha. Yani yaptığımız motifin yarısı. Araya 2 zincir ve köşemiz. Gördüğünüz gibi ikinci sıramızı da böylece yapmış olduk. İlk boşluğumuza normal 2 trabzan yapmıştık ki onun ilk boşluğuna 3. rengimizi geçiriyoruz. 1, 2 ve 3. Bir trabzan daha aynı boşluğa. 2 tane trabzan yapmış olduk. Araya bir zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki boşluğa 1 ve 2. trabzan. Daha sonra araya bir zincir. Şurada köşe yapmıştık ya. Yine köşede köşe kısmını yapıyoruz. Araya 2 zincirli 2'şer tane trabzan aynı boşluğun içerisine. Bir zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki şu boşluğa 1 2. Bir zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki boşluğa 1 2. Şurada görmüş olduğunuz işlemi yapıyoruz. Daha sonra bir zincir daha ve köşede yine bir köşe yapıyoruz. Ve yarım motifimiz bu şekilde hazır oluyor. Bunu yine aynı şekilde şöyle yakından tutayım. Aynı şekilde birleştiriyoruz. Sadece şurada şöyle bir boşluğumuz kalıyor. Şu birleştirme yapıyoruz ya ikisini. Oraya da ne yapıyoruz biliyor musunuz? 3 zincir çekiyoruz. Şuraya bir trabzan. Hemen arada hiç zincir çekmeden buraya da bir trabzan daha. 3 zincir ve yanına. Bu şekilde boşluğumuzu, yani o V kısmında oluşturmuş oluyoruz. Şimdi yan kısmını ve kenarları nasıl yaptığımıza geçelim. Omuzları şöyle iğne ile birleştirdim. Aynı şekilde iğne ile siz de yapabilirsiniz. Şöyle hemen zaten orta kısımlarından. Şimdi köşeyi yapışı göstereceğim ve en son bu koltuk altı kısmını yaparken şu 1, 2, 3. Üçüncü motif var ya, orada küçük bir birleştirme yapacağım. Bu da koltuk altı kısmını ayarlayıp son işlemimizi bitirmiş olacağız. Şimdi ben size köşeleri nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunlar da çok basit zaten. Şöyle kalan ipimi ben kesmemiştim. İsterseniz ekleme de yapabilirsiniz. Aynı işlem olacak zaten. Şöyle hemen şuradan ipimi önce geçiriyorum. 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Aynı boşluğun içerisine bu zinciri 1. trabzan olarak sayıyorum. Hemen yine normal bir trabzan daha. 2. trabzanımı yapıyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine 3. trabzanımı yapıyorum. Ve tekrar bir tane daha 4. trabzanımı yaptım. Daha sonra hemen sıradaki boşluğa batıp şöyle ilmeğimi sabitliyorum. Köşeleri bu şekilde yapabilirsiniz. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Eğer farklı bildiğiniz süsleme işlemi varsa onu da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak isteyenlere örnek yapıyorum. Zincirim 1. trabzanım, 2. trabzanımı yaptım. Tekrar 3 ve tekrar 4. Ve şöyle hemen sıradaki boşluğa batıp ilmeğimi sabitliyorum.
Bu şekilde. Farklı istediğiniz yöntem varsa aynı işlemi yapabilirsiniz. O tamamen sizin zevkinize kalmış. Tekrar bir kere daha yapayım. Şöyle 4 tane yaptım ve hemen yine sıradaki boşluk. Bu şekilde şimdi ben bütün koltuk altı kısmında birleştireceğim yer hariç. Çünkü ilk onun dikimini yapacağım. Daha sonra bunu da tamamlayıp videomun sonuna geleceğim. Koltuk altı kısmını ve şu kenarları tamamlayıp modelimizi bitirdik. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şurada şöyle hafif birazcık böyle gevşek bir şekilde diktik koltuk altını. Kenar kısımlarını her tarafı aynı yöntemle yaptık. Şöyle yakaları da. Bu şekilde biz bunu birazcık buharla birazcık daha şöyle gördüğünüz gibi genişleteceğiz. Ve ondan sonra modelimiz zaten son halini almış olacak. Ve model anlatımımız bu şekilde. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Yaptığınız modelleri bizimle Instagram hesabımızda paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Sayfamızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bize yorum yazmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.